Siz de farkında mısınız? Yunanistan sanki son dönemde Türkiye'yi savaşa sürüklüyor gibi. Meis Adası uçuş krizi, adalara silah konuşlandırma, Lozan ihlali ve tehdit açıklamaları. Üstelik bir de arkalarına İsrail'i, Amerika'yı ve Fransa'yı alıyorlar. Özellikle de Fransa ve İsrail'i. Ege'nin üzerinde son yıllarda ince bir buzun yavaş yavaş çatladığını söylesek abartmış olmayız. Hep gergindi zaten. Arada böyle tansiyon yükseliyor diyenleri duyar gibiyim. Ancak durum şimdi farklı. Sadece açıklamalarla olan gerginlik değil, fiili eylemler de olmaya başladı. Mesela Fransa, Güney Kıbrıs'la kuvvetlerin statüsüne ilişkin anlaşma imzaladı. Yani anlaşma, Fransız askeri unsurlarının Kıbrıs adasında konuşlandırılmasına zemin hazırlıyor. Ayrıca son günlerde Yunanistan, Türkiye sınırında konuşlu bulunan 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın askeri armasını meydan okuyucu bir şekilde değiştirdi. Eski logoda batı yönüne bakan asker figürünün yeni tasarımla birlikte yüzünü doğrudan Türkiye sınırına çevirdiği görülüyor. Yeni armada ayrıca Ege Denizi'nde Lozan Antlaşması gereği asker bulunmaması gereken Semadirek Adası da yer alıyor. Bunların hepsini sizlere tek tek anlatacağız. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatmamızı yapalım. GZT olarak 3 milyon aboneye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tabii bu ilerlemede sizlerin desteği de gerek. Dünya ve yerel medyada olmayan içerikleri, gizli planları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz ve abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Yunanistan'la Türkiye kağıt üzerinde NATO müttefiki, pratikte ise Ege ve Doğu Akdeniz'de birbirinin her adımını yakından izleyen, zaman zaman birbirinin burnuna kadar yaklaşan iki ülke. Zaten Yunanistan burnumuzun gerçekten dibinde. Ancak bunu ileri seviyeye getirmek istiyor. Nasıl mı? Anlatalım. Bakın. Yunanistan, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinin ve büyük bir ordusunun olduğunun farkında. Böyle size sanki hiç olacakları bilmeden üzerlerimize geliyorlar gibi sanıyorsunuz, ancak onlar her şeyin farkında. Özellikle de Ege'deki mil konusunda. Önce temel meseleyi anlamak için biraz geri gidelim. Ege'deki tartışmanın özü aslında iki basit ama son derece siyasi kavrama dayanıyor. Karasularında kaç mil? Hava sahasında kaç mil? Bugün Türkiye'de Yunanistan'da karasularını 6 deniz miliyle sınırlı tutuyor. Bir deniz mili yaklaşık 1852 metre. Yani 6 mil kıyıdan yaklaşık 11 kilometre demek. Bu iki ülke için de şimdilik aynı. Ama Yunanistan çok uzun süredir bu sınırı 12 mile, yani yaklaşık 22 kilometreye çıkarmak istiyor. Yunanistan sürekli yoklamalar yapıyor. Kendi hem iç kamuoyunda hem Avrupa'daki müttefik aktörleriyle. Türkiye'ye karşı ben böyle bir karar aldığımda oluşabilecek senaryoda yanımda olabilirler mi? Neden yanımda olabilirler şeklinde bir yoklamaları var. Ancak Yunanistan'ın ben hiçbir şekilde 12 mil noktasında ciddi bir adım atıp bunu evet biz 12 mile çıkardık diyebilecek savunma kapasitesine ulaşabileceğini de düşünmüyorum. Bu tamamen dediğim gibi Türkiye'nin, çünkü biliyorsunuz Türkiye her zaman diyor ki burada iki egemen ülke olarak komşuluk ilişkilerimizi geliştirelim. Böyle genişlemeci taleplerde bulunmayalım. Bu bağlamda da ilişkilerimizi ilerletelim. Ancak Yunanistan'ın dönem dönem işte biraz önce adaların silahlandırılması konusunda olduğu gibi dönem dönem bu söylemi gündeme getirmesi ilişkileri germe ve tahrik etme üzerine tamamen bir tahrik unsuru olarak kullanılıyor. Bu bağlamda ben sizin de ifade ettiğiniz gibi %70'in üzerinde artık Ege Denizi, bizim Adalar Denizi olarak ifade ettiğimiz bölgede Yunanistan'ın %70'in üzerinde bir alanda hakimiyet sağlaması sadece ticaret üzerinde değil, bizim askeri faaliyetlerimiz, yani savunma faaliyetlerimiz üzerinde de çok ciddi bir olumsuz etki oluşturacak. Peki bu 12 mil ne demek derseniz? Ege'de 12 mil demek, Türkiye'nin Ege'den açık denizlere ulaşmasının neredeyse imkansız hale gelmesi demek. Yani Ege'de olan gemilerimiz kıyılardan kıpırdayamayacak demek. Ege adalarla dolu ve bu adaların büyük çoğunluğu Türkiye kıyısına çok yakın. Eğer Yunanistan karasularını 12 mile çıkarırsa Ege'nin %50'sinden fazlası Yunan karasuları olur. Türkiye'nin uluslararası sulara erişimi fiilen kısıtlanır. Şöyle bir harita üzerinden bakarsak şu an için kabul edilen 6 mil böyle. Eğer 12 mil olursa bu şekilde gözükecek. Türkiye bunu adeta bir kuşatma hareketi olarak görüyor ve yıllar önce şunu açıkça söyledi. Yunanistan karasularını 12 mile genişletirse bu Türkiye için savaş sebebi sayılacaktır. Yani bu adım atılırsa savaş ihtimali masaya taşınır. Hava sahasında da benzer bir çelişki var. Ama bu sefer hem daha aktif hem daha tehlikeli boyutta.
Kara sularında her iki ülkede 6 mili uygularken hava sahasında Yunanistan 10 deniz mili talep ediyor. Türkiye ise bunu tanımıyor ve 6 milin hava sahasında da geçerli olduğunu savunuyor. Bu 4 millik gri alan iki ülkenin savaş uçaklarının iç içe girdiği, kovalamacaların, simüle çatışmaların ve tehlikeli yakınlaşmaların yaşandığı bir bölge haline geldi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 1952 yılında Ege'deki uçuş bilgi bölgesinin sorumluluğunu Yunanistan'a verdi. Aslında bu görev o dönem Türkiye'ye de teklif edilmişti. Ancak Türkiye'nin teknik altyapısı yeterli olmadığı için bu sorumluluğu Atina üstlenmişti. Yunanistan, Uluslararası Havacılık Örgütü'nün kendisine verdiği teknik sorumluluk alanını zamanla egemenlik iddiasına dönüştürdü. Bu bölgeye giren her uçak bana bildirmek zorundadır dedi. Ama Uluslararası Havacılık Örgütü kuralları askeri uçakları bu zorunluluktan açıkça muaf tutuyor. Türkiye'de işte bu yüzden Yunanistan'a rapor vermeyiz. Bu uluslararası hava sahasıdır diyor. Yunanistan, Türkiye'nin uçuşlarını dünyaya hava sahamı ihlal ediyor diye şikayet ediyor. Ancak asıl ihlali Yunanistan yapıyor. İşte son zamanlarda Meis Adası'nda yaşanan o kışkırtıcı uçuşta tam olarak bu stratejinin, bu oyunun bir parçasıydı. Bilmeyenler için anlatalım. Meis, Antalya'nın Kaş ilçesinin hemen karşısında yer alan, yüzerek bile ulaşılabilecek kadar bize yakın, Türkiye anakarasına sadece 2 kilometre mesafede olan küçücük bir ada. Buna karşılık Yunanistan'ın kendi anakarasına ise tam 580 kilometre uzaklıkta. Yunan ordusu geçtiğimiz günlerde ne yaptı biliyor musunuz? Gitti bu adanın tam üzerinde Türkiye'nin gözünün içine baka baka savaş uçaklarını alçak irtifadan uçurdu. Bütün amaçları, bakın burnunuzun dibindeyiz, hadi bizim jetimize ateş açın, hadi bize karşılık verin diyerek Türkiye'yi o ilk kurşunu sıkan taraf konumuna düşürmekti. Şimdi gelelim meselenin çok daha derin ve uzun vadeli boyutuna. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması. Yunanistan da sürekli burayı kaşımaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'ye karşı uluslararası hukuka göre silahlandırılmaması gereken adalarda asker bulunduruyor. Veya yakın geçmişte gördük. Bizim Trakya'da oradaki konuşlu birlikleri, Trakya'ya komşu olarak konuşlu birliklerinin silahlandırılması uluslararası hukuka aykırı olan bir adada silahlandırmaya yönelik faaliyetleri var. Hani bunu kendileri bir logo tasarımı üzerinden gösterdiler. Yunanistan'ın mütemadiyen böyle genişlemeci ve saldırgan tavırlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Meis Adası üzerindeki yapılan uçuş tamamen şov ve tahrik etme maksatlıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yakın coğrafyalarda hava üstünlüğünü sağlayacak enstrümanları var. Bu bağlamda ciddi bir tehdit karşımızda var. Ancak bir savaş noktasına taşımak için bizi ilk kurşunu atan taraf olmaya zorluyorlar. Bu bağlamda tahrik ediyorlar diyebiliriz. Hangi adaları ne ile silahlandırdığına bakalım. Ancak bu adalar konusunu da tekrar gözden geçirelim isterseniz. Bu konu hem tarihi, hem hukuki, hem de stratejik açıdan çok katmanlı. 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması Doğu Ege adalarını ve 12 adaları silahsız statüde tuttu. Adalar Yunanistan'a devredildi. Ama silah konuşlandırılamaz, asker bulundurulamaz şartıyla. Yunanistan bu yorumu reddediyor ya da zaman içinde çeşitli gerekçelerle çarpıtıyor. Atina, Türkiye zaten bizi tehdit ediyor. On binlerce ihlal yaptı, biz de meşru müdafaa için hazırlık yapıyoruz diyor. Harita üstünde bakarsak gördüğünüz gibi bu adaların silahlandırılmaması gerekiyor. Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşması'na göre 12 adalar dahil Türkiye'ye tehdit oluşturacak bu adaları silahlandıramaz. Ancak hiçbir yükümlülüğü tanımayıp ihlali açıkça gerçekleştirmiş. Peki adalarda hangi silahlar var? Burada Türkiye'nin de son günlerde gündemini meşgul eden İsrail'in öne çıktığı açıkça görülüyor. Yunanlılar savunmada İsrail'e oldukça bağımlı. Yunanistan'ın Ege Denizi, bizim Adalar Denizi olarak ifade ettiğimiz Ege Denizi'nde çok sayıda insansız hava aracı konuşlandırabileceği yapıda, müsaitlikte üssü bulunmakta. Hava üssü bulunmakta, pisti bulunmakta. Şimdi siz savaş durumunda sivil alanları da sivil hava alanlarını da askeri olarak kullanabildiğiniz için Yunanistan bu bağlamda çok geniş kabiliyeti var. İsrail'den tedarik etmeye çalıştığı sistemlere baktığınızda da genel olarak Türkiye'nin bu İHA sistemlerindeki üstünlüğünü dengelemek maksadıyla çeşitli İHA'lar alıyorlar. Bunun yanı sıra bizim için tehdit teşkil etmesini umdukları bir diğer sistemse Enlos, Spike Enlos olarak bildiğimiz bizim uzun menzilli, yani 20 küsur kilometre menzilli hassas vuruş kabiliyeti olan füzeler. Bunları hem karadaki platformlardan hem havadaki platformlardan atabiliyorsunuz. Tabii bu sistemlerin gelişmiş radarları ve sensör ağı bulunuyor. Yunanistan İsrail ile ilişkilerini geliştirerek Türkiye'yi
Türkiye ile arasındaki güç dengesini tolere etmeye çalışıyor. Bunlardan biri Spike and Loss füze sistemleri. Yunanistan, Ağustos 2025'te bu füzeleri teslim aldı. Bu sistemler 30 ila 50 kilometre arasında hassas vuruş kapasitesine sahip kara kökenli füzelerdir ve Ege'deki adalara konuşlandırıldıklarında yakın mesafedeki deniz ve kara hedeflerini vurabilirler. Doğu Ege adalarına ve Meriç hattına konuşlandırılıyor. 17'den fazla sistem planlandı. Eğitimler tamamlandı, yaz aylarından itibaren sevk ediliyor. Sonra gözümüze Pulse roket topçu sistemleri çarpıyor. Sistem yine İsrail'den. Pulse çok namlulu roket atarın 300 kilometreye kadar hassas vuruş yeteneği var. 36'dan fazla sistem alımı onaylandı. Adalara ve sınır bölgelerine yerleştirilecek. Devam ediyoruz. Adresimiz değişmiyor. Başrolde yine İsrail var. Yunanistan, Türkiye'nin Tayfun gibi balistik sistemlerine karşı İsrail'den LoRa füzesini tedarik etmeyi planlıyor. Sırf adalara konuşlandırarak Türkiye'yi baskı altında tutmak istiyor. LoRa'nın menzili yaklaşık 430 kilometre. Bu, Ege'deki bir adadan fırlatıldığında sadece Türk kıyılarını değil, iç bölgeleri de vurabileceği anlamına geliyor. Bir diğeri ise Aşil Kalkanı hava savunma ağı. Bu diğer sistemlere göre daha tehlikeli. İsrail'den devasa borçlarla alınan Barak MX ve Spider hava savunma sistemleri. Bu sistemlerin Ege'deki asıl hedefi Türk savaş ve sivil uçaklarını izlemek, onları hedef almak. Ayrıca İsrail bu sistemlerle bir nevi Türkiye'nin hava hareketliliğini de takip ediyor. Adalara konuşlandırılan ama tepki sonrası geri çekilen sistemler de var. Patriot. İran Savaşı bahanesiyle Yunanistan, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe adasına Patriot uçak savar füze bataryalarını yerleştirdi. Ancak Türkiye'nin tepkisi sonucu sistemler geri çekildi. Atina füzeleri çekse de yine rahat durmuyor. Kerpe adasındaki havalimanında askeri altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Hedef, adayı Yunan savaş uçaklarının uzun süreli ve kalıcı olarak konuşlanabileceği bir askeri üsse dönüştürmek. Peki Yunanistan tüm bunlara tek başına mı cesaret ediyor? Elbette hayır. Videonun başında İsrail, Amerika ve Fransa'yı arkalarına alıyorlar demiştik. İşte asıl stratejik tablo burada beliriyor. Fransız Rafale savaş uçaklarını satın alan Atina, 2025 yılında 4. FDI Belharra fırkateyni içinde ek sipariş verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan'la savunma anlaşmaları imzalarken defalarca Türkiye'ye ima yüklü açıklamalar yaptı. Macron, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumunu defalarca saldırganlık olarak nitelendirdi. Hatta geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Ege'de bir çatışma çıkarsa NATO'nun karar almasını falan beklemeden Fransız donanması ve savaş uçaklarıyla doğrudan Yunanistan'ın yanında savaşa gireceğinin sözünü verdi. Atina'ya satılan o milyarlarca dolarlık Rafale jetleri ve fırkateynler de işte bu planın bir parçası. Ayrıca Macron, Güney Kıbrıs'ın sözde çıkarlarını da Avrupa'nın çıkarı olduğunu ve koruyacaklarını söylüyor. Fransa'dan silah destekleri de alıyorlar. Mesela yine geçtiğimiz aylarda oldukça gelişmiş Kimon savaş gemisini envantere aldılar. Bu gemiyi incelediğimiz videoyu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Bir de videonun başında bahsettiğimiz SOFA, yani kuvvetlerin statüsüne ilişkin anlaşması var. Anlaşma, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında. Fransız askeri unsurlarının Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılması, askeri tesisleri kullanması ve faaliyet göstermesi için yasal bir altyapı sağlıyor. Fransa'nın Mari kasabasındaki askeri limanı, Baf'taki Andreas Papandreou hava üssünü aktif olarak kullanmasının önü açılıyor. Ayrıca iki taraf arasında askeri sanayi işbirliğinin artırılması, teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve Güney Kıbrıs'ın askeri tesislerine Fransız teçhizat desteği sağlanması planlanıyor. Bu hamle Ankara ve Lefkoşa'yı bir aylık kızdırdı. Türkiye, bu anlaşmanın 1960 garanti ve ittifak antlaşmalarına doğrudan aykırı olduğunu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamını veya Kıbrıs Türklerini temsil edip böyle bir anlaşma imzalama yetkisinin bulunmadığını vurguluyor. İsrail'le devam edelim. İsrail'le ilişki ise başlı başına bir konu. 2021'de imzalanan pilot eğitim programı anlaşmasıyla İsrail Hava Kuvvetleri pilotları Yunanistan'daki tesislerde eğitim alıyor. Spike and Loss, LoRa ve diğer sistemlerin yanında iki ülke ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.
2025'te teslim alınan füze sistemlerini İsrail C-130J nakliye uçakları Elefsina askeri havaalanına bizzat getirdi. Aralık 2025'te Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi üçlü askeri işbirliği planları imzaladı. 2026 boyunca ortak deniz ve hava tatbikatları planlandı. Yunanistan gerçekten Türkiye'yi savaşa mı sürüklüyor? Yoksa sadece Türkiye'yi uluslararası alanda hak kazanmak için tuzağa çekmek mi istiyor? Yunanistan'ın adaları uluslararası hukuku çiğneyerek ağır silahlarla donatması, Antalya'nın burnunun dibinde o jetleri uçurması, İsrail kalkanlarının arkasına sığınması ve her fırsatta tahrik edici diplomatik açıklamalar yapması karşısında Türkiye'nin askeri olarak anında sıcak bir karşılık vermemesi, dışarıdan bakan bazı gözler için bir sessizlik veya zayıflık gibi algılanabilir. Ancak durum bunun tam aksine devlet aklının ürünü. Türkiye, iki ülke arasındaki gücün ne kadar asimetrik olduğunun zaten farkında ve Yunanistan'ın kurmaya çalıştığı o ucuz tuzağı çok net görüyor. O toplantıda İsrail Başbakanı'nın söylediği şeyler ortada. Somut askeri yapılanmalar var, askeri işbirlikleri var. Şimdi bunu görmemezlikten gelemeyiz. Hani Yunanistan bunu başka türlü anlatabilir, saklayabilir. Kendisi zaten NATO ülkesi. Daha sonra diğer ülkelerle bu türden bir askeri işbirliğine girmesi. Avrupa'da Yunanistan dışında bu türden bir askeri işbirliği veya ortak birlik kurma anlaşması imzalayan hiç kimse yok. Atina yönetiminin asıl amacı Türkiye'nin tahriklere kapılıp tetiğe basan ilk taraf olmasını sağlamak. Eğer Türkiye bu tuzağa düşer ve Ege'de bir Yunan unsurunu vurursa, Yunanistan anında mağdur rolüne bürünerek Avrupa Birliği'ni, Amerikan Kongresi'ni ve Macron'un ordusunu fiilen arkasına alacak, dünyayı ayağa kaldırarak Türkiye'yi saldırgan devlet ilan ettirecektir. Ankara bu tahriklere kapılmıyor. Ancak kapalı kapılar ardında ve sahada bir an olsun boş durmuyor. Barış döneminde bile Ege'deki her senaryo, her adanın coğrafi yapısı ve her yeni silah sevkiyatı saniye saniye simüle ediliyor. Dahası Türkiye'nin envanterine giren Tayfun balistik füzeleri, Atmaca gemi savar füzeleri ve gezgin seyir füzeleri, Yunanistan'ın Atina dahil tüm ana karasını rahatlıkla kapsayan bir vuruş derinliğine sahip. Bu eşsiz yerli caydırıcılık, adalara kurulan dışa bağımlı bölgesel kalkanların stratejik olarak hiçbir anlam ifade etmemesine neden oluyor. Zaten şöyle bir baktığımızda silah, adalara konuşlandırılması planlanan füzeler ve topçular Türkiye için tek başına belirleyici tehdit olmuyor. Burada Aşil Kalkanı'nın parçası olan Spider ve Barak MX hava savunma sistemlerini ayrı sayabiliriz. Ayrıca Fransa'dan aldıkları Kimon fırkateyni de tehlikeli olabilir. Havaya baktığımızda F-35 ve Rafale uçaklarıyla modernize edilen bir Yunanistan hava kuvvetleri duruyor. Ancak Türkiye'de Eurofighter, Kaan, Hürjet, Bayraktar TB2 ve TB3, Anka 3, İ sınıfı fırkateynler, TF-2000, milli uçak gemisi ve çelik kubbeyle kendi savunma ağını oluşturuyor. Yunanistan'ın işte takılacağı yer burası. Türkiye kendi kaynaklarıyla silahlarını üretirken Yunanistan hep dışarıya bağımlı durumda. Üstelik çoğu sistemi de borçlanarak alıyorlar. Fransa'ya, İsrail'e, ABD'ye minimum aktörleri bağımlılıklarını artırıyor. Yani bu bağımlılık da çok basit bir şey değil. Baktığınızda yarın bir gün dış politikada egemen bağımsız bir aktör olarak karar vermek istediğinizde Fransa şunu diyebilir. Bak sen burada benim karşımda durursan Rafale'lerin işte XX füzesini unut, vermem diyebilir. Gibi böyle sizi stratejik unsurlarda bağımlı hale getirecek eylemlerden aslında kaçınmak gerekiyor. Türkiye zaten savunma sanayinde milli teknoloji hamlesi yoluna çıkarken bu amaçlı çıktı. Herhangi bir aktöre bağımlı olmamak stratejik enstrümanlarda. Bu da bizi dış politikada çok daha esnek ve bağımsız hareket etme kabiliyeti sağlıyor. Şimdi Fransa'yı görüyoruz. Kıbrıs'a geliyor. Orada bir hava üssü kuracak bildiğim kadarıyla. Bu Yunanistan'ın belki de istemediği bir şey ama belli tavizler vermesi gerekiyor ve gündem bu noktaya geliyor. Dediğim gibi hazır alımla, borçlanmayla Türkiye ile rekabet edilmesi pek mümkün değil. Türkiye çünkü öz kaynaklarıyla bunu yapıyor. Yaptıkça da satıyor, sattıkça da yeni sistemler geliştirmeye devam ediyor. Sonuç olarak Yunanistan satın aldığı yabancı silah sistemleriyle İsrail ve Fransa gibi ülkelerin rüzgarına kapılarak Ege'de Türkiye'yi köşeye sıkıştırabileceği hayalini kuruyor. Ancak askeri tarihin yazıldığı günden bu yana değişmeyen en kesin kural şudur: lojistiği, mühimmat üretimi ve teknolojik altyapısı kendisinde olmayan hiçbir ordu ne kadar gelişmiş silahlar alırsa alsın uzun soluklu bir savaşı sürdüremez ve kazanamaz.
Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki Ege ve Doğu Akdeniz'de barış ancak karşılıklı anlayış ve uluslararası hukuka saygıyla mümkün. 6 mil karasuları ve hava sahası dengesi bozulursa, adalar silahlandırılmaya devam edilirse riskler artar. Türkiye her senaryoya hazır olduğunu gösteriyor. Peki siz Yunanistan'ın son dönemdeki adımlarını nasıl buluyorsunuz? Sizce gerçekten Türkiye'yi savaşa mı çekmek istiyor? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bir sonraki envanter videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Barış döneminde bile Ege'deki her senaryo, her adanın coğrafi yapısı ve her yeni silah sevkiyatı saniye saniye simüle ediliyor. Dahası Türkiye'nin envanterine giren Tayfun balistik füzeleri, Atmaca gemi savar füzeleri ve gezgin seyir füzeleri, Yunanistan'ın Atina dahil tüm ana karasını rahatlıkla kapsayan bir vuruş derinliğine sahip.